Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Real Madrid Manchester City maçında Arda Güler'in Vinicius Junior'a attığı güzel pastan sonra Arda Güler'i kimler tebrik etmeye geldi? Manchester City maçında köşe vuruşlarında Arda Güler neden Haaland'ı savundu? Bununla ilgili de haberler var dostlar. Bu videonun her kısmında önemli detayları olan haberler var. Hemen başlayalım. Valverde hayatta kazanıyor. 2 çocuğu ve annesi yanında. Bir çocuğuna Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaptığı top ve diğer çocuğuna da maçın oyuncusu ödülünü vermiş. Bir babanın gurur duyabileceği en güzel sahnelerden birisi. Allah herkese nasip etsin ya. Arda Güler ve Ruben Dias ikili mücadele. Arda Güler Manchester City maçında tamamen defansif yönlerini ortaya koyup defansif hamlelerini ortaya çıkaran bir oyuncu oldu. Gösterişsiz bir futbol oynadı. Bu yüzden çok fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Biz de istiyoruz, ben de istiyorum. Çok şey göstersin bizlere. Çok fazla bizi heyecanlandırsın. Bol bol şut çeksin. Sadece bir tane şut çekti. Oynadığı pozisyon çok farklıydı. Mendy çıktıktan sonra da Fran Garcia oyuna girmişti. Fran Garcia'nın defansif yönünün zayıf olmasından dolayı Camavinga girdi Arda Güler'in yerine. Değişikliği de bu şekilde yorumlayabiliriz dostlar. Şimdi Bellingham sakatlıktan dönecek ama asıl sorun Bellingham değil. Kesinlikle Thiago Pittarch. Arbeloa'nın altyapıdan getirdiği oyuncu, ona çok güveniyor. Arda'dan daha fazla süre alıyor. Arda'dan daha fazla süre oyunda kalıyor. Bellingham döndüğünde Pittarch ilk 11'de kalabilir. Arda yedek kulübesine çekilebilir. Arda Güler altyapıdan gelen bir oyuncunun yedeği olmak istemiyorsa, bu duruma kendisini düşürmek istemiyorsa menajeriyle konuşup 6 numara bölgesinde oynamak istemediğini takıma bildirmesi gerekiyor. Yoksa gerçekten Thiago Pittarch'ın yedeği olacaktır Arda Güler. Benim gözümde ve Real Madrid taraftarları ve Real Madrid yönetimi tarafında Arda Güler'de hiçbir sorun gözükmüyor. La Liga'da asist lideri. O bölgeden topu çıkarabilecek çok fazla oyuncu yok. Oradan topu hızlı bir şekilde 3. bölgeye atabilen, isabetli atabilen oyuncu yok. Arda Güler o yüzden belki de 6 numara oynuyor. Ama yine de bunların hiçbir bahane değil. İlk çıkan Arda Güler oluyor. Çözüm nedir sizlere soruyorum. Başka bir takıma mı gitmeli yoksa burada nasıl kalmalı? Buradaki Real Madrid'deki gösterişli futboluna nasıl geri dönebilir? Real Madrid formasıyla ama. Çözümünüzü yorumlar kısmına yazın abi. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i. Görüyorsunuz Galatasaray'dan sadece 2 tane oyuncu var. Lemina var ve Jakobs var. Real Madrid'den de Courtois ve Valverde yer almış dostlar. Diğerleri de gördüğünüz gibi. Real Madrid kalecisi biliyorsunuz Valverde'ye asist de yapmıştı. Arda Güler Manchester City maçındaki performansının ardından gücünü yeniden kazanıyor. Cam bir fanusa girmiş, yeni bir sistem herhalde. Futbolcuların çabuk toparlanmasını, çabuk yenilenmesini sağlayan bir sistem bu. Sakatlık yaşayan futbolcular da kullanıyor bunu. Çabuk iyileşmesini sağlıyor, oksijen takviyesi yapılıyor ve bu şekilde de bir an önce sahalara dönmesi sağlanılıyor oyuncuların. Real Madrid Camavinga'ya gelecek teklifleri değerlendirecek. Matteo Moretto'nun haberi. Kulüp oyuncuyu 50 milyon euronun altına satmak istemiyor. Sizce hangi takıma gitmeli? Arbeloa'nın Elche'ye karşı Rüdiger, Trent, Tchouaméni, Fede Valverde ve Courtois'ı dinlendirmesi bekleniliyor. Lunin, Carvajal, Fran Garcia, Gonzalo ve Manuel Angel artık başlayabilir. Marca gazetesinin haberi. Rotasyona gidiyor. Bu ne demek oluyor? Sadece Şampiyonlar Ligi odak. Arda Güler ilk 11'de oynayacaktır. Yine çıkacak mıdır? Hala bilmiyorum dostlar. Bakacağız ve göreceğiz. Milli takımımızın forma çekimleri yapılıyor. Orkun Kökçü kapalı çarşıda. Evet, milli takımımızın maçı da yaklaşıyor dostlar. Sanırım milli araya son 3 maç kaldı. Son 3 maç sonra milli maçlar başlıyor. Biz de çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz milli maça gitmek istiyoruz. Türkiye-Romanya maçına gideceğiz. Sizlerin desteklerini de bekliyoruz dostlar. Videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Atletico Madrid futbolcuları Peaky Blinders pozu verdi. Evet, o dizinin ismi de böyle mi okunuyor bilmiyorum da Peaky Blinders değil mi? O şekilde okunuyordu sanırım. Bu pozu vermişler. Bu en çok kime yakışmış? Griezmann'a yakışmış bence. Charlotte'a olmamış abi. Biraz sakal istiyor bu muhabbet. Eden Hazard, Vinicius Junior 25 yaşında şu an. 30 yaşında futbolu bırakacağını söylerse şaşırmam. Bunun ne ile ilgili olduğunu sizlere söyleyeceğim dostlar. Arjantin ile İspanya arasındaki maçın 27 Mart'ta Real Madrid'in sahasında oynanması bekleniliyor. Evet, böyle bir haber de var. Arjantin Futbol Federasyonu maçın Madrid'de oynanması seçeneğini resmen reddetti. Finalissima'nın tarafsız bir sahada oynanabilmesi için tüm seçeneklerin araştırılmasını istedi. UEFA'nın önerdiği seçenek Real Madrid'in sahası olduğu için Portekiz ve İtalya'daki seçeneklere bel bağlamak zorunda kalmayacaklar. Lojistik nedenlerden dolayı nihai kararın Perşembe günü verilmesi gerekiyor. Evet, haber bu yönde dostlar. Gole göre Şampiyonlar Ligi favori listesi. 1. sırada Bayern Münih, 2. sırada Arsenal, 3. sırada Paris Saint-Germain, 4. sırada Real Madrid. Temsilcimiz Galatasaray 10. sırada ve onun üstünde Bodo var. Gerçekten Bodo ne dersiniz? Şampiyonlar Ligi'nde final falan oynar mı ya Bodo? Bir sürpriz gelir mi dostlar?
Evet, takıma bugün bir anket yapılıyor, bir soru soruluyor. Valverde'nin dün geceki performansını nasıl tanımlarsınız? Arda'nın cevabı o en iyisi diyor. Thiago, Fas mı, İspanya mı? Henüz karar vermedim milli takım için. Brahim benimle Fas hakkında çok konuşuyor ve milli takımda kendini çok iyi hissediyor. Siz Thiago Pitarch olsaydınız hangi milli takımı seçerdiniz dostlar? Hangi takım daha uygun ona? Evet, gelelim o habere. Marca gazetesinin haberi. Arda Güler'in köşe vuruşlarında Haaland'ı markaj altına alması bir hata değildi. Mükemmel bir şekilde çalışılmış ve analiz edilmiş bir plandı. Arbeloa ve teknik ekibi Haaland'ın kornerlerden veya duran toplardan kafa vuruşlarıyla gol atmakta pek başarılı olmadığını ve Guardiola'nın onu kirli işleri yapmak ve diğer oyunculara gol atması için bir kalkan görevi görmesi için kullandığını fark etti. Arbeloa uzun boylu oyuncuları Haaland'ın üzerinden harcamak istemedi ve onların Rodri, Guehi, Semenyo, Ruben Diaz ve benzeri oyuncuları markajlamalarına izin vermeyi tercih etti. Gerçekten iyi bir analiz olmuş. Son 2 maçta da Arda Güler Haaland'ı marke etmeye çalıştı. Biz de buna gülüyorduk falan. Hayret, Arbeloa'nın kafa çalışmaya başladı galiba. Evet, Arda Güler ve Antonio Rüdiger Arda'nın saçını çekiyor. Neden çekiyor? Bunu göstereceğim birazdan size. Çok önemli bir şey var. Real Madrid Fransa sayfası şöyle bir yazı yazmış. Bana göre Arda Güler dün çok daha iyiydi. Teknik olarak değil, yaptığı fedakarlıklar nedeniyle. O ve Pitarch maç boyunca rakip takımı taciz ettiler. Bu da Valverde ve Tchouaméni'nin serbest kalmasına olanak sağladı. Evet, bunlar işte oyunun gizli yönleri. Bazı böyle kendini bilmezlerin, kendini bilmez diyorum çünkü hakaret dolu mesajlar aldık son yayınımızda. Mesajları görüyorum, yorumları görüyorum, bana da hakaretler geliyor. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz abicim? Ha? Siz kendinizi gerçekten futbol gurmesi falan mı zannediyorsunuz? Oyunun derinliklerini göremiyorsunuz. Gelmişsiniz Arda gol atmıyor. Oğlum Arda Güler stoperlerin önünde oynadı lan, nasıl gol atsın? Ya bu kadar kör gözlü olmayın ya. Gerçekten garip garip yorumlar görüyorum. Garip garip tipler gelmeye başladı. Ama hepinizle savaşırım ben, sıkıntı yok. Evet, Vinicius'la ilgili şey demiştim. Neden 30 yaşında bırakır dedi Hazard. Bundan dolayı dedi, bu oyuncu çok fazla eleştiriliyor. Çok fazla futboldan uzaklaştırılmaya çalışıyor. Bir şekilde bıkıp 30 yaşında futbolu bırakırsa şaşırmam demişti. O haberi yanlış anlamayalım. FIFA menajeri Marco Kırdemir. Arda burada taraftarlar tarafından çok seviliyor. Arbeloa Arda'ya güveniyor ve onu oynatıyor. Ancak önümüzdeki sezon işler değişebilir. Klopp gelecek yaz Real Madrid'in başına geçecek. Taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Klopp Real Madrid'in her maçını izliyor. Gelecek sezon kadroyu Klopp belirleyecek. Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği Klopp'a bağlı. Radyo Spor'un haberi. Sizce Klopp Arda Güler'i kadroda tutar mı ve maçları izliyor, detaylı analiz ediyor diyor. Klopp gelirse Arda'nın bu performanslarıyla sizce Arda'yı kadroda tutar mı? Doğrulanmış. Bellingham'ın en gerçekçi senaryosu Atletico Madrid maçında geri dönmesidir. Süreci hızlandırmak için yoğun çalışmalar yapılıyor. Evet. Sanırım Manchester City maçında dönemeyecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol pozisyonu yaratan oyuncular. 28 Arda Güler, 26 Olise, 16 Lamine Yamal. Değil mi? Arda kötü. Haaland yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmakla ilgileniyor. Norveçli forvet fırsat doğarsa İspanyol devine katılma fikrine açık. Kulüp başkanı Perez transferle yakından ilgilendiği ve gelecekte Haaland'ı Mbappe ile Real Madrid'de bir araya getirmeyi hayal ettiği bildiriliyor. Fransız gazetelerine göre Perez'in uzun vadeli vizyonu Real Madrid'de hücumun liderliğini her iki süper yıldızın da üstlenmesini sağlamaktır. Sizce bu ikili bir araya gelip oynayabilir mi? Kaç gol, kaç asist yaparlar? Yorumlar kısmına bir yazalım. Evet, bundan bahsediyorduk. Rüdiger neden Arda Güler'in saçını çekiyor ve kim Arda Güler'i alkışlamak için 100 metre koşmuş gelmiş. Bakalım. Arda mükemmel bir ters ayak pası Vini'ye gidiyor. Kim geliyor? Burada Valverde Arda Güler'i işaret ediyor arkadaşlar. Arda Güler'i işaret ediyor. Arda'ya bakıyor hala. Şöyle göstereyim. Hala Arda'yı işaret ediyor. Arda oraya doğru yürüyor. Evet, Valverde Arda Güler'i alkışlayarak yanına gelip tebrik ediyor arkadaşlar. Rüdiger de bir şey yapıyor. Ya bu çok saldırgan. Bırak la çocuğu. Saçını çekti. Gözlerden kaçan bir detay hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Valverde biraz kendini affettir bize. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 8 asist yaptı. Bu diğer tüm oyunculardan daha fazla. Arda Güler'e balon diyenler o balonların hepsini toplayıp elinize tutuşturup sizi böyle dünyadan fırlatmak lazım. Cumartesi günü Elche'ye karşı bu ilk 11'i görmek istiyorum. Ama bu ilk 11 olmayacak, çok fazla dinlenen oyuncu olacakmış. Öyle bir haberi okuduk sizlere. Arda Güler bu tarafta oynarsa
Gol beklemiyorum ben arkadaşlar. Bu tarafta, sağ tarafta oynarsa gol atabilir. Buradan çok ters bir açı oluyor. Arda Güler yerini Valverde'ye kaptırdı gibi gözüküyor bu tarafta. Bir an önce yerini bul bu oğlum. Valla yerini bulamazsan yersiz kalıyorsun. Bir an önce ben bir bölgede oynamak istiyorum diye söylemen gerekiyor. Barcelona Victor Osimhen transferinde Bayern Münih'e rakip oldu. Dursun Özbek 175 milyon euro altındaki tekliflere kapalı. Sizce Osimhen 175 milyon euro eder mi? Bence edebilir. Eder. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon kurmayı hedeflediği orta saha hattı. Camavinga, Hakan Çalhanoğlu, Bernardo Silva. Neden bu isimlerden bahsediyoruz? Birisi Real Madrid'de oynuyor, birisi Manchester City'de oynuyor arkadaşlar. Şu anki gündemimizle alakalı olduğu için bu haberi de aldık. Böyle bir orta saha düşünüyormuş Galatasaray. Sizce Camavinga Galatasaray'a gider mi? Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik dostlar. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı kesinlikle unutmayın. Ve kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Bizlere daha fazla destek olmak istiyorsanız katıl satın alıp Arda Güler, Kenan Yıldız, Zabıta Bellingham stickerlarını kullanabilirsiniz. Ve süper teşekkür de satın alarak bize destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.